Herkese günaydınlar. 12 Ağustos 2026 an itibariyle saat 9.35. Günlerden çarşamba piyasalarda neler var neler yok onları izleyeceğiz. Kapakta da gördüğünüz gibi bugün tüfe verileri gelecek. Önemli, volatilite yaratacak. O saatlerde lütfen öncelikli olarak tedbirli olmanızı, yukarı aşağı sert hareketlerin gelebileceğini unutmayınız. Onun dışında bu yayında sizlerle birlikte petrolle başlayacağız. Arkasından gümüş, ons altın, oradan da kriptolarımızı değerlendireceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Beğenilerinizi atmayı unutmayınız. Özellikle yorumlar benim için çok kıymetli. Evet, S&P endeksimiz pre-endeks an itibariyle 0.06 nötr diyebiliriz. Nasdaq 0.21 artıda yeşilde. Bitcoin şu an için 0.08 nötr diyebiliriz. Ethereum'da 0.17 artıdalar. Neredeyse S&P Bitcoin'le Nasdaq'ta Ethereum'la aynı gibi. Uzatmaya gerek yok. Petrollen devam. Şimdi yakın planda bir düzeltme yapımız vardı biliyorsunuz. Burada geri çekildik. Yaklaşık 786'dan tepki aldık. 382 seviyemiz 83.44'ün üstünde tutunmaya çalışan bir petrol var karşımızda. Eğer ki hareketin devamlılığını getirir, 4 saatlik zaman diliminde izlediğiniz gibi burada 0.382'nin üstüne bir dönüş bizi daha yukarı seviyelere taşımaya götürecektir. Artık çünkü büyük zaman diliminde biliyorsunuz o haftalık yapıda incelediğimiz 382 yapısından tekrardan 236'ya doğru dönüyoruz ve burada 95,5-96 dolarlar bizim son kalemiz. Tekrardan bu bölgenin kaybedilmesi acaba geçtiğimiz dönemde 2-3 defa tepeye doğru gitmeyi deneyen petrolde bu sefer hedefe doğru gider mi? Neden? Çünkü hani aslen öyle bir beklentim yok ama Körfez'den olumlu pozitif haberler gelmediği süreçte petrolün kafası maalesef yukarıya doğru olmak zorunda. Ha, buralardan yakın planda işte ret yersek 382'den vesaireden aşağıya doğru tekrardan minörden bir yapı çizme şansımız olur. Ancak petrol biliyorsunuz düşen yapılarını artık trendlerini kırdı. Yani bir tane şurada düşen fibini hala aktif tutabiliriz. İstersek çizeriz yani iptal olmayan majör yapılar var ama biraz fazla uzadık buraya doğru. Bir şekilde artık yavaş yavaş bir yoluna oturması gereken bir süreçteyiz. Ama maalesef ne diyelim hani bu inatçı katırlar zamanında köprü üstünde denk gelmişler diye hikaye var ya onun gibi bir olay var burada. Onun gibi bir olay var. Gümüşe geldiğimizde 1.45 puan artıdayız. Şimdi ilk etapta bir tane düşen trendimizi kırdık. İkinci bir yapımız daha vardı burada. Buradaki yapı geçtiğimiz günlerde bir deneme yaptık. Olmadı. Şimdi tekrardan o bölgeyi kırmaya geldik. Bu güzel bir. Küçük zaman diliminden yine 4 saatlikten bir yükselen yapımız vardı. 1.618 bölgesini temas kazanamamıştık. Bir ufaktan geri gelmiştik. Ya da burada bir asıl bizi daha çok ilgilendiren, daha kıymetli olan nokta, düşen fibin 618 var ama ondan ziyade ana yapıdaki düzeltme 0.5 fibimiz var. Neredeyse 0.6'ya kadar geri çekilmiş ya da teknik düzeltmesini bitirmiş gümüşün artık bir üstteki fibi kazanacağı yer olarak bakacağız. Bu gerçekleşirse bundan sonraki süreçlerde 0.5'in üstünde kalan gümüşte beklentimiz ne olacak? 0.382 Fibonacci bölgesine doğru hareketlerini izlemek olacak. Burası da 77 dolar bölgesinde bulunmakta. Güzel gidiyor gümüşteki her şey. Yani o çılgın yükselişin çılgın düzeltmesini de bitirdiğini düşünürsek hani uzun vadeli, uzun ölçekli gümüş izlenmeye değer bir yapı içerisinde. Altına geldiğimizde 0.57 an itibariyle yeşilde görüyoruz. Şimdi altına en son bölgede bir minik yükselen yapı çizmiştik biliyorsunuz burada. 1.600'ün üstünde hareketlerine devam ediyordu.
Şunu müsaadenizle kaldırayım. Akşam bizim grup içindeki yayında arkadaşlarımıza göstermek için ayrı bir şeydi o, kısa vadeli. Burada bir temaslı şöyle bir şey çizdik. Hani buradan bir fincan kulp mu? Yok, biraz geri çekilirsek burada solomuz, baş ve sağımız oluşturup bir tobo hareketiyle yukarıya doğru mu devam edeceğiz? Çünkü totalde şuradaki yapı bizi çok fazla böyle sağlıklı yukarı götürmez. Hani bir ufak düzeltme yapar, oradan hareketini sürdürürse daha güzel olur demiştim ama halen aynı bölgede takılıyoruz. Bir düzeltme yapmadık sonuçta. Totalde bir miktar daha ilerlersek düşen en son şu bölgedeki dibini artık görevini sonlandırıp kaldıracağız. Buradaki yapı iptal olacak 4471'den sonra. Aslında iptal olacağı yer şurası. 4577 ama şuradan itibaren bunu kaldırabiliriz. Sonrasında yeniden eklenir, o sıkıntı değil. Düzeltme yapımızda 236'yı tuttuk. Burayı kazandık. Üstündeyiz. Hangi 236 idi bu? En son yaptığımız tepeden geri dönüşteki önümüzde göreceğimiz dirençleri ortaya koyacağımız yerde. 236'nın üstünde duruyoruz. Bu güzel bir olay. 382 bu durumda hedef anlamında karşımızda olacaktır. Evet, buralar bu şekilde. Buradan artık nereye geçiyoruz? Bizim için kıymetlilere geliyoruz. Bitcoin'den devam edelim. An itibariyle nötr seviyede demiştim. 63.616'dayız. O haftalıktaki 0.5 fibimizin bir tık üstündeyiz. Neyi takip ediyorduk burada? Yakın planda yapmış olduğumuz şuradaki düzeltme 0.5'ten tepki almıştık. Hani biz buradan yükselene evrilmek istiyorduk tepeyi geçtikten sonra 66.660'lardan sonra. Bir geri çekildik zirveye ulaşamadan. Ne yaptık? Yakın plandaki 236'nın altına sarktık. 382'den şimdilik tepki almaya çalışıyor diyebiliriz. İşte mum kapatma fitil attı ama mum kapanışları 382 üstünde kaldı. Hatta dün akşam da konuştuk. Eğer ki buradaki 0.5 bize yetmezse 0.6, 0.7 o zaman geri çekilişler görebiliriz. Hatta ve hatta yakın planda baktığımızda şurada bir iki tepe formasyonuyla 786 bu durumda ağırlıklı olarak karşımızda göze gelmesini beklenilen bölge olarak çıkıyor gibisinden konuştum sizlerle. O yüzden grafikleri düzgün ve iyi takip etmek lazım. Ama gerçekten uzun zamandır yani Haziran'dan beri bu bölgede çok fazla kaldık. Özellikle o 0.5 fibimizin üzerinde çok kaldık. Benim tedirginliğim asıl orası. Evet, buradan başka ekstrem değişikliğimiz yok. 12 saatliklere geçmeden Ethereum'u da aradan çıkaralım. Ethereum'da da yükselen yapımızda minör bir seviyesini bir türlü kıramıyoruz. Red yedik sürekli. 786'yı kaybedip dün 618'den tepki almıştık. Halen 618'in üstünde yakın plan 0.786 Fibonacci değerimizin arasında hareketlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdilik ekstrem böyle tedirgin edecek bir yapısı yok ama aynı şekilde Ethereum'da da bu bölgede biraz fazla kaldık. Yani fiyat buralarda çok sıkıştı. Evet, balinalarda vesairelerde güzel hareketlerimiz var, güzel toparlanmalarımız var. Ama bir şekilde bizim de yürümeye artık ne diyelim ihtiyacımız var. Fazla kaldık. Dolaşımı sağlamak lazım, değil mi? Evet, Bitcoin'in 12 saatliğine geldiğimizde momentum hala kafa aşağıda iyi gidiyor. Yani tamam biz yataydayken gitmesi iyi diyelim. Sonradan bizi çekmesin ama. 0.5 fibimiz üstündeyiz. Yani dün akşam yine iğneyi atmış olsak da bizim bölgenin üstünde kapanışlar yaptık. Orayı koruduk. Şu alttaki yeşil bölge biliyorsunuz. Yakın plan takip ettiğimiz bir düzeltmemiz. Burada da 382 bir önce 4 saatlikte gördüğümüz gibi yine aynı şekilde korumayı başardık. MA'mızın altındayız maalesef. Momentumu söyledim 12 saatlikte kafa aşağıda. Yeter ki fiyat olarak bizi ne yapmasın? Aşağıya doğru çeken bir yapıya evrilmesin. Eğer ki buradan yukarıya gidecek olursak geri çekilmiş bir momentum her zaman işimize gelir. Ya da önden daha sert düşen bir momentum fiyat yataydayken arkadan fiyat aşağıya çekse hani belli bir yerde momentum dur kardeşim diyeceği yerde fiyat yukarıda biraz daha pozitifte kalmayı becermiş olur.
Peki Ethereum'a gelecek olsak, Ethereum'daki durumlarımız nasıl? Haftalıktaki 618 yapımızı koruyoruz. Yani orası zaten pazar gününe bizim için çok önemli ama altına sarkıp da risk almaya gerek yok. Öyle, özellikle böyle bir zamanda. MEA'sını biliyorsunuz aşağı doğru sarktı. Hala üstüne atamadık. Başka söylenecek ekstrem bir şeyimiz yok. Yataylığını sürdüren bir momentum şey var. Fiyatımız var. Momentum şuradaki satışta güzel geri geldi. Ee, Ekstrem bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Peki bunları söyledikten sonra neyi söyleyelim? Balinalarımızı da çıkarıp aradan şeyimize döneriz. Majörlerimize döneriz. 82 seviyesi dün akşam 82-83 rekor seviyede olduğumuzu söylemiştik. Ekstrem bir şey yok. Şurada 0.7-0.8'i görmüştük akşam. 1 puan kaybettik. Yani bir 2000 Bitcoin'lik bir transfer olduğunu söylersek yeridir diyelim. Onun dışında ekstrem başka bir şeyimiz yok. Şurada bir yine hareketlilik var. Yaklaşık 3 birim 6000 Bitcoin bu tarafa bir transfer oldu. Kendi bölgelerine çektiler diyelim. En alttaki büyük yapıda. Evet, burası bitti. Şimdi şuradan hızlıca Litecoin'den devam. 0.42 puan eksi. Yakın plan düzeltme 382'si ve ana yapının 236 düzeltme fib destek bölgemizdi. Buradan tepki aldık. Bir tık yukarıya kafayı kaldırdık. Yatayda devam. Ekstrem bir yapı yok. Tepeyi kırmasını aslen beklemeye devam ediyoruz. Ada 0.64 puan geri çekildik. Yükselen yapıda birin üstüne atmıştık ama 618 desteği şu anda bizi tuttu. Bunu da dün akşam yakın plan sizlere çizdim biliyorsunuz. Eğer ki bir ufak geri çekilme falan yapıyorsak nereler bize destek sağlar? Yaklaşık 0.5'lere kadar eğini attık. Bu bölgede şimdilik tutunduk diyelim. Ee, Ya da ne diyelim şuradaki omuz başı omuz formasyonumuzda tam böyle kıralım fake'ini attılar bir ufak geri çekildiler. Biz daha hazır değiliz artık buradaki yapı omuz başı omuzluktan maalesef çıkmak zorunda kalacak. Solano 0.30 eksideyiz. Yükselen kanalına 2 defa deneme ancak biliyorsunuz üstüne atamadık ya da 236 düzeltmemizi burada kazanamadık diyelim yakın planda. Ancak gördüğünüz gibi de 0.382 düzeltme yapımız bize güzel desteğini sağladı. Topladık. Ara bölgedeyiz. Piyasanın yönünü bulmasını bekliyoruz. Minör zaman diliminde bakarsak da şurada Solano'da ufaktan bir sol omuz, şöyle bir sağ omuz, baş ve sağ omuz oluşumu var. Bunu da bir takip etmenizi öneririm. Ve hızlıca XRP'ye geliyor. Son zamanların kötü çocuğu. Bakalım toplamış mı kendini? Hala dipte yapmış olduğu 1.600 temasından sonra düşen fib yapısında bir ufaktan durağanlaştı. Artık bu durağanlaşmadan dolayı mini minnacık da olsa şu yeni dibini biz de güncelleyelim. Grafiğimiz doğru yerinde olsun değil mi? Şöyle yeni bir dip yaptı orada. Şöyle hemen dibimizi biz de güncelledik. Üçgen içerisinde oluşan omuz, baş omuz, sol omuz ve sağ omuz biliyorsunuz hedefe gelmişti. Artık takip ediyoruz. Bu durumda dipten henüz daha bir yükselen yapımız yok. Pozitif konuşacağımız ekstrem bir şeyimiz yok. BNB'ye geldiğimizde 0.84 eksi de yükselen trend temelli fibimizde bir seviyesinin üstündeki hareketlerine devam ediyor. Burada nereye takıldık? Bitcoin'in 82.5'lardan olan muadil karşılığı düzeltme yapımız 236 589'u kazandık. 618 bölgesi düzeltme yapımızda ilk böyle hedefe gitme anlamında ilk aşamada bir ufak reddi var. Asıl direnç yerimiz neresiydi? Yukarıda 640'lı 640 dolar bölgesinde bulunmaktaydı. Evet, kriptodaki bilgiler bu şekilde. Büyük dünya endekslerimiz bakalım bugüne nasıl başlamışlar. Japonya günü 0.99 artıda kapattı. Kore 3.68 artıda. Şangay şu anda 0.35 artıda. Çin yaklaşık 0.48 artıda. Hang Seng 0.92 eksi de hareketlerini sürdürüyor. Avrupa borsaları daha biliyorsunuz açılmadı. Ve işte dananın kuyruğunun kopacağı gün yine
Enflasyon tüfe verilerimiz açıklanacak. Biliyorsunuz artık Fed'in faiz kararları ile ilgili bunlar önemli. Yani aslında S&P Nasdaq için bunlar önemli. Hadi adamlar bu hafta veriler açıklansın, bunları görelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim diyeceklerdi. Bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz kriptonun derdi başka. Ama sonuçta geri çekilecek olurlarsa önden biz gittiğimiz için mecbur takip ediyoruz. İzleyip göreceğiz. 1 puanlık yıllıkta bir ufaktan 0,1'lik bir düşüş bekliyorlar. Bakalım nasıl gelecek. Umarım güzel gelir. Bugüne kadar veriler piyasanın lehine güzel hep iyi geldi. Bundan sonra da devamını dileyelim. Çünkü biliyorsunuz S&P direnç bölgesinde buranın kırılıp yukarı gitmesi ilerleyen süreçlerde bizi de mutlaka etkileyecektir diyelim. Onun dışında ekstrem gözüme çarpan eee petrol stoklarıyla Amerika zaten petrol üreticisi çok işleri olduğunu sanmıyorum. Fiyatlar artmış olsa da başka bir şey yok. Dünkü ETF'lere baktığımızda Bitcoin'de 121 tanelik bir alım görüyoruz. Çok büyük bir rakam değil. Hani günü onlar da yatayda geçirmişler. Herhangi bir şeye karışmamışlar. Ethereum ETF'lerimize baktığımızda da 907 tanelik bir satış görüyoruz. Ekstrem bir yine alım ya da satım yok diyebiliriz. Dün dedim yani en son 7.650 tane satışımız vardı biliyorsunuz. Onun dışında ekstrem bir şey şu an için yok dedikten sonra hepinize güzel günler diliyorum. Akşam canlı yayında görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.